İmparatorun sadık tebaası ve de ekibimizin engizitoryal üyeleri konuştu. Neticede üyelerin kullandığı oylarla bir sonraki videonun Erebus olması kararlaştırıldı ve işte buradayız. Beklettiğim için üzgünüm. Eğer siz de gelecek videolarda söz sahibi olmak istiyorsanız kanal üyeliklerine bir göz atın derim. Kimi kötüler vardır, tüylerinizi diken diken eder. Kendi türedikleri karanlığı çevrelerine yayar böyleleri. Korku salarlar, dehşet salarlar. Tek amaçları da budur. Kimi kötüler vardır, kudretlerini, hayal gücünü zorda bırakan korkunçluklar yaratmaya kullanırlar. Kendilerince bir amaçları vardır. O davaya inanırlar. Sonucu kendileri dışındaki herkes için korkunç olsa da. Bir de Erebus gibiler var. Bu kötülüklerin bazı kısımlarını içinde taşır ama toplamlarından fazlasıdır. Yarattıkları dünya ya da bu vakada evren kendileri hariç hemen herkes için bir cehennemden farksızdır. Bu insanların para birimi hayaller, vaatler ve en önemlisi gözlerini kırpmadan harcadıkları sayısız insan yaşamıdır. Size bugün hem Warhammer 40K külliyatının doğma sebebi, Horus Heresie'nin habercisi ve sizlerin de bu evrenin belki de en açık nefret edilen karakteri olduğu konusunda benimle hemfikir olacağınız karanlık havari Erebus'u anlatacağım. 30. bin yılın sonlarında Kolchis adlı gezegende mütevazi bir kabilenin iki genç üyesinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde bu adamın adı Erebus değildi. Bu ismi alışı bile hainlik ve komplolar vasıtasıyla oldu. İlk adı dediğim gibi bilinmiyordu. Bilinen daha küçük yaştayken bile etrafındaki insanları manipüle edip birbirine düşürmekten, ortalığı karıştırmaktan haz duyan bir velet olduğuydu. Kasabasının civarında yaşayan çöl akrepleriyle de bu biçimde oynar, onlara eziyet ederek kendine eğlerdi. Okulda da başarılı ya da derslerine ilgili bir çocuk değildi. Sorunlu davranışları ve akademik başarısızlığı ailesinin de artık canına tak etmişti. Oysa kasabanın en sevilen gençlerinden Erebus öyle değil miydi? Hem derslerinde başarılı, hem imanı yerinde, hem de topluma fayda sağlayan ve psikopat hobileri olmayan bir çocuktu komşunun çocuğu Erebus. Kendi anne ve babası bizimkine hep böyle söylenirlerdi. Neden Erebus gibi uslu ve çalışkan olamıyordu? Anne ve babasının bu feryatlarını kelimesi kelimesine dikkate alan velet, gerçek Erebus'u daha çocuk yaştayken iple boğarak öldürdü ve onun yüzündeki dövmelerin aynısını kendisine yaptı. Ve cesedi yok ederek Erebus'un yerini aldı. İleride Astartes'e dönüşüp önce Lorgar, sonra da Horus'u yalanlarıyla zehirleyecek Erebus bu şekilde doğdu. Artık Erebus kimliğini alan çocuk biraz büyüyünce kasabayı terk ederek Varadeş adlı şehre göç etti ve burada bir rahip adayı olarak Kolchis Akdi adlı dini örgüte katıldı. O dönem anlaşılmamakla birlikte Kaos'a tapınmanın aslında bir türevi olan bu din eğitimine ilk başlarda Erebus çok önem vermese de zaman içerisinde bu öğretilerin içerisinde bir anlam buldu ve kaderini ise bir gün çatlamış bir aynada kendi yansımasını 4 parçaya bölünmüş olarak gördü. O anda daha küçüklüğünden beri Kaos'un onun yanında olduğunu, ona yol gösterdiğini anlayan Erebus bu tarihten itibaren kendini tamamen Kaos'a adadı. Kolchis Akdi o dönem olan bitenden haberi olmadan gezegeni kurtaran Lorgar tarafından dize getirilince Erebus ve hayatta kalan takipçiler birer sürüngen gibi gizlenip daha sonra olaylarla hiç alakaları yokmuş gibi hem de Lorgar'ın yeri müritleri olarak tekrar peydah olacaklardı ki Corferon da bu şekilde asıl inancını Lorgar'dan uzun yıllar saklamıştı. Büyük Sefer Kolchis'e ulaşıp da İmparator kayıp oğlu Lorgar ile tekrar kucaklaşınca İmparatorun muazzam suretinden etkilenmeyen tek Kolchisli Erebus oldu. Hatta öyle ki Kaos'un uzun zamandır kulaklarına fısıldadıklarından ileride bir gün planlarını alt üst edip alaşağı edeceğini düşündüğü bu tanrı adamı görünce erken gelen bir neşe, bir sarhoşluk çöktü üzerine. Lorgar'ın önde gelen müritleriyle beraber bir Space Marine olarak yeniden doğan Erebus, çok kısa süre içerisinde karanlık tanrıların imparatoru alaşağı etmek için kurguladığı planı ince ince örerek uygulamaya koyuldu. Lorgar ve Wordbearers imparatoru öylesine tanrılaştırmışlardı ki Lorgar'ın talimatıyla imparator gibi tanrısal bir varlığa layık mükemmel şehri inşa ettiler onun onuruna. Bu yeryüzü elmasının adı Monarkia'ydı ama imparatorun buyruğunun tam tersiydi ve imparator öfkelendi.
Horus Heresy'e giden yıllarda Erebus türlü dümen ve manevralarda o dönemki adı Imperial Heralds olan Legion'un en nüfuzlu mevkilerinden olan Başvaizliğe kadar yükselmişti. Ürkütücü bir savaşçıydı ama becerisiyle tam olarak değil. Lorgar'ın felsefe ve sözlerinin toplandığı Book of Lorgar'ın bazı satırlarını kazıdığı kafasına dövmelemişti. Düşmanları bu görüntü karşısında dehşete düşsün. Görünüşte Lorgar'a olan bu sadakati ve davaya olan bağlılığı ile tutkusunu gösteren bu davranış, ağzından dökülen yumuşak ama ikna edici sözlerle bir araya gelince bu mevkiyi ele geçirip Lorgar'ın gözdesi haline gelmesi Erebus için zor olmamıştı. Onun her hareketi uzun vadede Lorgar'ı zehirleyip ihanetin fitilini ateşlemek üzere özenle planlanıp dikkatle yapılan 10 değil belki 100 hamle ilerisini gözeten hamlelerdi. Bu hamlelerin neticesinde imparator Lorgar'ı kendisini tanrılaştırdığı için cezalandırdı ve reddedilmişliğin yanında bir inanç krizi de yaşayan Lorgar'ın kulağına galakside tapınılacak Lorgar'ın inancına layık başka tanrılarda olduğunu fısıldadı yine Erebus. Böylece 1. yüzbaşı Korferon ile birlikte Erebus doğrularla bezenmiş yalanlarını birer ağ gibi örerek Lorgar'ı gün be gün biraz daha ikna ede en sonunda Eye of Terror'a gerçekleştirilecek bir kutsal yolculuğa ikna ettiler. Legion Eye of Terror'dan geri çıktığında ise artık kaosu her yönüyle tamamen benimsemişti. Wordbearers meyvelerini toplamak için sabredeceği bir planı uygulamaya koymuştu ve bu planların da dümeninde ise Erebus vardı. İmparatorluğun büyük seferin sonlarına doğru Interrex adlı insanoğlundan türemiş ama teknolojik olarak daha gelişmiş bir ırk ile karşılaşmasından bir süre önce Erebus Luna Wolves ya da o zamanki isimleriyle Sons of Horus ve özellikle War Master Horus'un ta kendisiyle haşır neşir olmaya ve bağ kurmaya başladı. Bu elbette bir amaç uğrunaydı. Interrex ile görüşmeler bu halkın imparatorluğa entegre edilmesi ekseninde yürüyordu. Çok gelişmiş teknolojik seviyelere ulaşmış Interrex'in imparatorluğa entegre olmasıyla imparatorluk altın çağını çok daha ileriye taşıyıp galaksideki egemenliğini çok daha kısa sürede mutlak kılabilirdi. Gelin görün ki işler böyle yürümedi. Görüşmeler sürerken Erebus Interrex'in en kıymetli hazine dairelerinden birine sızarak Kinabrach Blade dediğimiz Anathema adlı kılıcı çaldı. Kılıcın çalındığını fark eden ve zaten imparatorluk güçlerinin kaosa çalışıyor olabileceğinden şüphelenen Interrex ise müzakereleri durdurdu, derhal saldırıya geçti ve Horus istemeye her zaman verdiği emri vermek zorunda kaldı. Aydınlatın onları. Sonuçta insanlık kadar kadim ve belki daha bilge, daha gelişmiş Interrex halkı teknolojik olarak daha gelişmiş olsalar da imparatorluğun saf kaba kuvvetine direnemedi ve adları tarihin tozlu sayfalarına yazılmakla kaldı. Horus'u belki en derinden yaralayan savaşlardan biriydi bu. Çünkü Interrex'i kansız bir şekilde imparatorluğa entegre ederek sadece mükemmel bir War Master değil, babasına layık bir lider olduğunu da göstermek istiyordu. Oysa ki bundan sonrası Horus için hep yokuş aşağıydı. Anathem'in çalınması ise Erebus'un yani yıkıcı kaos tanrılarının planlarının erken bir aşamasıydı sadece. Erebus kılıcı perde arkasında bir zamanlar Horus'un yakın dostu olan ve beraber verdikleri savaşlardaki fedakarlıklar sonucu Davi'nin imparatorluk valisi olarak görevlendiren Yugen Temba'ya teslim etti. Yugen Temba da hayal kırıklığı ve yalnızlığın kurbanı olmuş, kaos tanrısı Nurgle'a teslim etmişti kendini ve ordularını. Yugen Temba'nın isyanı imparatorlukta duyulunca gezegeni tekrar imparatorluğun ışığına getirmek için en uygun aday Luna Wolves'du. Hem bölgeye yakınlardı hem Horus Temba'yı çok iyi tanıyordu hem de onun üzerinde büyük nüfuz sahibiydi. Ancak Erebus'un kurduğu tuzak saat gibi işledi ve Interrex katliamının yükünü ruhundan henüz atamamış olan Horus savunmasız bir anında Temba'ya Erebus tarafından verilen Anathema ile ölümcül bir şekilde yaralandı. Luna Wolves'un bütün şifacıları bu yara karşısında bir çarelerdi. Primarchları, imparatorun gözde evladı, babaları gözlerinin önünde ölüme sürükleniyordu. Tatlı dili ve zehirli vaatleriyle Erebus tam bu noktada devreye girdi. Davin'deki yılan locasının Horus'u iyileştirecek güce sahip olabileceğini fısıldadı Horus'un en yakınları olan Mournival'a. Bu elbette sadece Horus'u kurtarmak için değildi. Yılan locası aslında bin yıllardır kaosun hizmetindeydi. Horus'un zihnini savunmasız hale getirip açacak ve Erebus'un içeri sızıp War Master'ı zehirlemesini sağlayacaklardı. Horus Aximand, namı diğer Küçük Horus ve 1. yüzbaşı Abaddon kederden kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki kardeşleri Garviel Loken ve Tarik Torgadon'un bütün uyarılarına rağmen Gem babalarının can çekişen bedenini yılan locasına teslim ettiler.
Yeter ki babaları hayatta kalsın. Horus'un yılan locasına teslim olmasını istemeyen birisi daha vardı ama. Kızıl Magnus olan biteni sezgilerinde görmüş ve yılan locasının transındayken Erebus'un yalanlarına maruz kalan Horus'u kurtarmak için yaralı War Master'ın zihnine girmişti. Ama Erebus'un yanında yıkımın, kaosun 4 gücü vardı ve imparatorun psikik olarak en güçlü oğlu bile bu güce karşı koyamadı. Sonucunda Erebus her zamanki tatlı dili ve zehirli vaatlerini kullanarak imparatorun Horus'un bütün katkılarını göz ardı edip kendini tanrılaştırdığı ve insanlığa eziyet ettiği karanlık bir gelecek ihtimaline, buna karşı gelirse de Horus'un imparatorluğu ebedi bir güce ve ışığa taşıyabileceğinin, kendisinin de eşi benzeri görülmemiş bir güce sahip olabileceğinin dair bir geleceğe inandırdı ve Horus gözlerini açarak isyanın ilk adımlarını tıpkı Erebus'un yıllardır ince ince işlediği gibi atmaya başladı. Erebus artık Mournival'den de önemli bir mevkiye sahip olmuş, kendi lejyonundan çok Sons of Horus ile vakit geçirir olmuştu. Her geçen gün Horus'un ağzına bal çalmaya devam etti ve onu büyük seferin asıl hedeflerinden, gerçek ideallerinden adım adım uzaklaştırdı. Hatta hain lejyonların kendi içlerindeki sadık kuvvetleri elekten geçirecekleri İstvan 3 katliamını da bizzat Horus ile birlikte planladı Erebus. Garviel Loken bu noktada Erebus'un gerçek doğasını görmüştü ve onun hain olabileceğinden ciddi biçimde şüpheleniyordu. Bu nedenle Horus'un bilgisi olmadan Erebus marifetiyle o da virüs bombası atılacak gezegenin yüzeyine inen sadık Astartes kuvvetlerinin arasına katılmış oldu. Erebus isyanın sonuna kadar Horus'un yanı başında bulundu ve onun suç ortağı ile karanlık ruhani danışmanı rolünü üstlendi. Kelth Savaşı'ndan sonra Ruinstorm'u oluşturup imparatorluğu ikiye bölen de Erebus'tu. İğrenç hainlikleri elbette bunlarla da kalmadı. İhanet ve leşlik çıtasını her seferinde daha yukarıya taşıdı Erebus. Öyle ki ileride Grey Knights'ın temelini atacak nadir Astartes'lerden olan Ultramarines'li Tyros Rubio'nun beynini yıkayıp onu Malkador'a suikast düzenlemek üzere bir uyuyan ajan olarak imparatorluk saflarına sızdırdı. Bu da yetmedi. Khorne'un seçilmişi olarak gerçek potansiyeline erişmesini, yaşadığı her şeye rağmen içindeki insanlığı koruyabilerek engelleyen tek kişi olan Argeltal'ı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Bunu öğrenen Karn, evet, Khorne'un seçilmişi oldu ama bu yolda döktüğü ilk kan da Erebus'un kanıydı. Karn Erebus'u öyle kötü hırpaladı ki Erebus kendini güç bela ışınlanarak kurtarabildi o ellerinden. Yetti mi? Elbette hayır. Evrenin en berbat canlısı unvanını kimselere kaptırmak istemeyen Erebus, Lorgar'ın başarısız olacağına dair tüm uyarılarına rağmen Cygnus Prime'da sadık güçlerle çatışmaya girdi ve elbette kaybetti. Bu çatışmanın amacı Erebus'un artık kendi bedenine sığmayan kibrinden doğmuştu. Sanguinius ve Blood Angels'ı kaosa çevirebileceğini düşündü kaderin eli. Lorgar ise Sanguinius'un asla imparatoru terk etmeyeceğini biliyordu ve bunu Erebus'a defalarca söylemişti. Başarısız olan Erebus peki kimi suçladı? Horus'u. Övgüler bana, eleştiriler War Master edasıyla gezinen Erebus'u Horus elbette kuyruğundan yakaladı ve dövmelerle kaplı yüz derisinin tamamını kendi anathemiyle yüzdü. Karnın dayağından sonra biz imparatorluk tebaasının için yağlarını eriten bu ikinci dayak Erebus'u durdurmaya yetti mi dersiniz? İyi düşünün derim. Heresinin sonuna kadar hem devşirdiği Horus hem de imparatora karşı zehirlediği gen babası Lorgar tarafından artık reddedilen Erebus bir şekilde kendini evrenin kaderini belirleyecek el, karanlık tanrılara diğer Primarch'lardan daha yakın olan Heresinin gölge kralı olarak görmeye devam etti. İsyan boyunca çeşit çeşit kimliğe bürünen Erebus, kah sadık kuvvetlerin, kah asilerin tarafında icraatlere de imza atarak kendince savaşın gidişatına yön verdi. Yeri geldi Worldbearers kuvvetlerinin öncülük ederek onları Fulgurite gibi gizemli silahları ele geçirmeye yöneltti. Yeri geldi Kabal'ın ajanı John Grammaticus'u alt etmeye çalıştı ama perdenin arkasında hep sinsi hamlelerle kendince savaşın gidişatına yön verdi. Gerçekten de bunu başardı mı diyecek olursanız bence tartışmalı. Büründüğü sayısız kimlikten biri de Suskunların Havarisi adlı kişilikti. Bu rolde Güneş sistemindeki savaşın son aşamalarında yapılan bir ritüelde kilit rol oynayarak isyancı donanmasının bir geçitten geçerek Terra'nın dibinde peydah olmasını sağladı. Kuşatmanın ilk günlerinde Erda'nın gözlerden Irak evine sızan Erebus
Onu kaosa çekmeye çalışsaydı bu nafileydi. Mağrur ve kudretli Erda bu teklifi elinin tersiyle itti. Bu reddedilmeyi kabul etmekte güçlük çeken Erebus'un tepkisi ise kaosun 4 boyutundan da birer ulu iblis çağırmak ve Erda'ya saldırtmak oldu. Ama bin yıllardır imparatorun yanı başında olan Primarchların annesi diyebileceğimiz Erda 4 iblisi de zor da olsa alaşağı etti. Bu kolay bir mücadele olmamıştı elbette ve Erda'nın zayıf düştüğünü gören Erebus ona kaosa katılması için bir şans daha verdi. Ama bu seferki teklif kendi kibriyle bezenmiş daha çirkin bir teklifti. Erda'nın kendisine de tapınmasını bekliyordu Erebus. 4 iblisle mücadelesinden bitap düşse de Erda, Erebus'un hala iyileşmekte olan yüzüne okkalı bir tükürük yolladı ve bu da onun sonu oldu. Hala küçük şeylerin peşinde olan Erebus bu hayal kırıklığı içerisinde yanında bulundurduğu Anathema ile Erda'yı Primarchların gen annesinde oracıkta öldürüp İmparatorluk Sarayı'ndaki kuşatmaya, elbette ki yine gölgelerin içinden ve perde arkasından katılmaya koyuldu. Süne zararlısı gibi iyi olan her şeyin içinden geçen Erebus, İmperium'u kurtarmak için ta Kalth'tan yola çıkan ve aralarında Perpetual'larda olan Argonauts'a Terra kuşatmasında pusu kurarak üyelerinin bir kısmını öldürürken John Grammaticus dahil olmak üzere bir kısmını da ciddi biçimde yaraladı. Argonautlardan Actaeon'in devasa bir psişik patlama yaratmasıyla yıkıntılar altında kalsa da elbette evrenin en kötü elemanı ödülünü defaten hak etmiş olan Erebus böyle de durdurulamayacaktı. Bir sonraki adresi sanki başına hiçbir şey gelmemişçesine birden beliriverdiği Horus'un bayrak gemisi Vengeful Spirit oldu. Gemide hem imparatorla gelen Borda ekibiyle hem de delirmiş Wordbearer lejyonerleriyle boğuşarak Horus'a ulaşmaya çalışan Abaddon ile karşılaşınca Sons of Horus'un ilk yüzbaşısı lejyonun başına gelen her şeyden ötürü Erebus'u suçlayarak, ki yerden göğe kadar haklıydı, üzerine çullanmaya kalktı ama Erebus paşam Abaddon ile vakit kaybetmek istemediği için Enuncia, ki evrendeki en kuvvetli büyü formudur, kullanarak delirmiş Wordbearers lejyonerlerini sakinleştirerek mekanı terk etti. Gemiye çıkan Borda grubundan ayrılan Konstantin Valdor'a karşı mücadelede Horus'un elit muhafızı Jasterin ve Abaddon'a yardım eden Erebus bir kez olsun istediğini alamadı ve Valdor'u yaralayabilseler de Horus'u kurtaramadılar. Nitekim Horus imparator tarafından çoktan öldürülmüştü. Bitti mi? Bitmedi. Erebus, Jaster'in ve Abaddon ile taht odasına ulaştıklarında Horus'un yerde yatan cansız bedeninin başında bekleyen öfkeli ama gözü yaşlı sadık Luna Wolf Garviel Loken'ı gördüler. Erebus bu anın yaşanmasına izin verir mi dersiniz? Oracıkta koskoca Abaddon'ı bile dehşete düşürerek Loken'ı sırtından bıçaklayan Erebus, iblislerin böyle büyük ihanet anlarında peydah olduğunu ve Loken'ın bu şekilde ölmesinin Warp'ta bir yankı uyandırarak ileride Samus adlı iblise can vereceğini söylemekle yetinerek hain omuzlarını silkti ve güneş sisteminden kaçan hainlerle beraber Vengeful Spirit'te kalarak savaştan uzaklaştı. Heresy bastırıldıktan sonra Wordbearers'ın ekseriyetiyle birlikte Eye of Terror'a kaçan Erebus, burada Wordbearers'ın üst bellediği gezegen Sicarius'un idari yönetimi olan Dark Council, yani Kara Konsey'in bir üyesidir. Ama ihanet kaşıntıları Terra'dan kuyrukları bacaklarının arasında kaçışlarından geçen 10.000 yılda halen dinmemiştir. Abaddon'un kara seferlerine ve kaos işgallerine katılıp Wordbearers kuvvetlerine ara sıra önderlik etse de Erebus'un asıl uğraşısı Wordbearers Lejyonu 1. Yüzbaşısı Corferon ile gölgelerde güç mücadelelerine girip kurnazlık ve sinsilik yaparak Lejyon'un kontrolünü ele geçirmektir. Berbat bir canlı olduğundan böyle anlattım ama sakın Erebus'un küçümsenecek bir düşman olduğunu da düşünmeyin. 4 boyuttan da kaos iblislerine hakim olan yegane saykırlardan olan Erebus, aynı zamanda World Eaters dövüş çukurlarında kendine isim yapmış, hatta mükemmel kılıç ustası denen Lucius the Eternal'ı dahi uzun saplı gürzüyle alt edebilmiş bir elin parmakları kadar savaşçıdan bir tanesidir. Adını Yunan mitolojisindeki ilk kaos tanrısının oğlu Erebus'tan alan ve Horus Heresy'yi en ince detayına kadar planlayarak Warhammer 40K gibi muhteşem bir evreni bizlere armağan eden ebedi kötü Erebus hakkında peki sizler ne düşünüyorsunuz? Seçmesi zor ama bu kadar da olmaz dediğiniz ihaneti hangisi? Engizisyon üyeleri olarak kendi aramızda tartışıp teşhis koyalım ki böyle hunharca ihanetler imparatorluğa tekrar zarar veremesin. Engizisyon'dan bağımsız olarak bu videoyu beğenerek seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı, hatta olmadıysanız Ordo Hereticus'un bir kere göz ardı ederek kanala üye olmanızı kabulleneceğini de lütfen unutmayın.
Teşekkür falan da atarsanız hayır demem. Neticede Engizisyon maaşı bir yere kadar. İmparator korur.